Herkese merhaba. Ben Oğuzcan Hadim. Uzun bir süredir Eke Statik İDEKET firmasında Ar-Ge mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün size performans analizi ve güçlendirme yöntemlerini anlatacağım. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde bunlar nasıl ele alınıyor? İDEKET Statik içerisinde nasıl bunlar teşkil ediliyor? Bugün bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Girişi ve Türkiye Bina Yeni Deprem Yönetmeliği'nin kapsamından bahsedeceğim. Daha sonra performansa dayalı tasarım ilkelerinden, doğrusal olmayan davranış biçimlerinden ve İDEKET'te bunların modellenmesinden bahsedeceğim. Daha sonra işte Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde mevcut binaların değerlendirilmesi nasıl ele alınıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. İtme yöntemlerinden, doğrusal performans analizinden bahsedeceğiz. Daha sonrasında performans analizi sonucunda da işte elde ettiğimiz gerilme ve şekil değiştirmelerin akabinde bunların değerlendirilmesi ve güçlendirme teknikleriyle sunumumuzu sonlandıracağız. İki aşamalı yapmayı planlıyorum. Öncelikle bir sunum ve program aşaması olacak. Daha sonra programdan çeşitli örnek projelerle ve karşılaştırmalarla da size bir eğitim yapmaya çalışacağım. En sonunda da soruları alacağız. Sorularınızı da cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle ilk başta depreme dayanıklı yapı tasarımının temel amacından bahsedelim. Yani bir depreme dayanıklı bir binayı tasarlamak istiyorsak aslında depremde göçme meydana gelmemesi ve can güvenliğinin sağlanması için bunu biz yapıyoruz. Dolayısıyla burada belli istatistik şeyler kullanıyoruz. Mesela bir yapının şiddetli veya yüksek şiddetli bir depreme maruz kalma sıklığı çok daha diğer yüklere oranla oldukça seyrek oluyor. Dolayısıyla biz de başka bir tasarım ilkesi belirliyoruz. Bunun için nasıl bir şey belirliyoruz? Elemanların, malzemenin elastik ötesi yani plastik davranışını kullanıyoruz. Bütün deprem yönetmelikleri incelediğiniz zaman aslında ana ilkeleri şu şekildedir. Hafif şiddetli depremlerde binada işte herhangi bir yapısal hasarın olmaması, orta şiddetteki depremlerde yapısal veya yapısal olmayan elemanlarda hasarın çok sınırlı veya çok onarılabilir olması, yüksek şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacıyla kalıcı hasarın belli bir noktada tutulmasını amaçlıyor. Yani biz yüksek şiddetli bir deprem gördüğümüz zaman yapıda belli başlı hasarlar öngörebiliyoruz. Bu hasarların belli sınırlar içerisinde kalmasına da biz kendi aramızda performans analizi diyoruz. Şimdi bunun için belli başlı ilkeler belirledik. İşte bunun için en önemli ilkelerden birisi işte deprem düzeyleri. Biliyorsunuz deprem yönetmeliği 4 tane deprem düzeyi tanımladı. Bu deprem yüzeyini tanımlarken şöyle bir istatistikte bulunuyor. Diyor ki işte Y yıl içerisinde aşılma olasılığı P'ye olan ve dönüş periyodu T olan bir depremin aşılma olasılığını şöyle bir formülle buluyor. Bu formülde işte 475 yıllık dönüş periyodu olan bir depremde bir yıl için bunun aşılma olasılığı 0,21 bulunuyor. Biz biliyorsunuz ki binaları yaklaşık 50 yıllık tasarlıyoruz. 50 yıllık tasarlamamızın akabinde bu süre içerisinde aşılma olasılığı da %10 oluyor. Biz de buna tasarım depremi diyoruz. Dolayısıyla deprem yönetmeliği de bu istatistiki bilgiyi kullanarak bize 4 tane deprem düzeyi tanımlamış. Bu deprem düzeyleri oldukça önemli. Çünkü performans analizinde her deprem düzeyine karşı hepsini kullanabiliriz. Her deprem düzeyine karşı bir yapının deprem performansını bulabiliriz. DD1 için 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan deprem, 2475 yıllık bir deprem oluyor bu. DD2 düzeyindeki deprem için de 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem. Bu standart tasarım depremimiz. Bizim için en önemli, en çok kullandığımız deprem bu deprem. Yapılarda performans analizleri dışında normal yani dayanıma göre tasarım yaklaşımıyla yaptığımız analizlerde de biz DD2 deprem düzeyini kullanıyoruz. Ve şöyle bir öngörüde bulunuyoruz. Diyoruz ki biz DD2 deprem düzeyine göre yaptığımız yapılar aslında kontrollü hasar durumunda olmalı. Böyle bir öngörüde bulunuyoruz. Daha sonrasında yine DD3 ve DD4 deprem düzeyde daha sık karşılaştığımız ama herhangi bir hasarın meydana gelmediği depremler oluyor. Şimdi biz bugün şekil değiştirmeye göre değerlendirme ve tasarım yaklaşımından bahsedeceğiz. Dayanıma göre tasarım yaklaşımı başka bir sunumumuzun konusu olsun.
Performans analizlerinde biz yaparken doğrusal olmayan modelleme ve bunların iç kuvvetleriyle uyumlu şekil değiştirmelerini belirliyoruz. Yani şu şekilde. Biz yapıda deprem hareketiyle uyumlu ve doğrusal olmayan bir eleman tanımlıyoruz. Diyoruz ki işte bu doğrusal olmayan eleman ancak sünek davranışa ilişkin olacak. Nedir bu sünek davranış? Eğilme momenti. Eğilme momentine göre biz bunu sünek davranış kabul ettiğimiz için belli plastik şekil değiştirmeleri şuradaki grafikte gördüğümüz gibi öngörüyoruz. Burada iç kuvvet ve şekil değiştirme grafiği mevcut. Bu iç kuvvet ve şekil değiştirme grafiği şu sınırlı hasarın dışında artık eleman kalıcı şekil değiştirmeye başlamıştır. Plastik şekil değiştirmeye başlamıştır diye kabul ediyoruz ve DD2 deprem düzeyi için bu belirgin hasar bölgesinde tutmayı planlıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Eğer bu diğer hasar bölgelerine geçerse yönetmeliğe göre bu bir göçme değil ancak kabul edilebilir bir durum da değil. Dolayısıyla biz belirgin hasar bölgesinde yapımızın hasar durumlarını hesaplıyoruz. Performans analizi dediğimiz şey kısaca bu şekilde. Gevrek davranışa ilişkin kuvvetlerdeki kesme kuvvetidir bu. Kesme kuvvetine ilişkin davranışı da doğrusal kabul ederek belirli bir sınır altında tutuyoruz. Yani kayma dayanımından düşük olmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla tüm bunları da kullanarak deprem yönetmeliği bize belli başlı performans düzeyleri tanımlamış. Kesintisiz kullanım, sınırlı hasar, kontrollü hasar ve göçmenin önlenmesi şeklinde. Bizim için en önemlisi, en çok kullandığımız kontrollü hasar performans düzeyi. DD2 deprem düzeyinde binada çok ağır olmayan ama onarılması mümkün olan hasar düzeyi olarak adlandırılıyor. Yani elemanda kirişlerde, kolonlarda hasarlar olacak. Ancak bu hasarlar eğilme kaynaklı olacak. Yani sünek davranışa ilişkin olacak. Ve belli bir sınırın altında olacak. Bugünkü eğitimimizde aslında tam olarak bu hasar sınırlarını nasıl kontrol ettiğimiz, nasıl dikkate aldığımız üzerine. Performans hedeflerimizde yönetmelik tablo 3.4'te bu şekilde tanımlamış. Şimdi 3.4A'da yeni yapılacak binalar için bir tablo mevcut. Burada normal performans hedefi kontrollü hasar demiş ama değerlendirme için dayanıma göre tasarım yaklaşımı demiş. Şimdi biz normalde dayanıma göre tasarım yaklaşımında biz şey yapmıyoruz. Hani herhangi bir performans hedefi belirlemiyoruz. Ya belirliyoruz. Kontrollü hasar performans hedefi belirliyoruz ama performans hedefi hesaplamıyoruz. Biz dayanıma göre tasarım yaklaşımı yaptığımız zaman bölüm 4'te ve bölüm 7'de yaptığımız tüm koşulları uygun şekilde ve depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri gereğince yaptığımızda yapının kontrollü hasarda olduğunu öngörüyoruz. Ancak bu bir performans analizi değil. Bu normal standart bir dayanıma göre tasarım yaklaşımı. Performans analizinde ise bir şekil değiştirmeye göre tasarım yaklaşımı uyguluyoruz. Elemanların plastik şekil değiştirmelerini yani aldıkları hasarları buluyoruz ve bu hasarları değerlendiriyoruz. Bu da hasarlar için bir şey görüntüsü, bir ön görüntü diyelim. Kontrollü hasar ve kesintisiz kullanım ve sınırlı hasarda oldukça düşük veya çok az bir hasar mevcut. Kontrollü hasarda birazcık daha onarılabilir şekilde fazla ama göçmenin önlenmesi için de oldukça fazla ama kabul edilemez hasarlardan bahsediyoruz. Bu da biraz önce gösterdiğimiz yer değiştirme grafiği içerisinde şu şekilde dağılıyor. Sınırlı hasara gelene kadar elemanları plastikleşmiyor kabul ediyor deprem yönetmeliği. Yani herhangi bir doğrusal olmayan davranış söz konusu değil. Ondan sonra kontrollü hasara geldiği zaman, kontrollü hasarın üst sınırına geldiği zaman da belli başlı yerlerde eğilme momentinden kaynaklı hasarlar oluyor. Kesme kuvvetini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz hasarını. Ve daha sonrasında göçmenin önlenmesinde oldukça fazla hasarlar alıp en sonunda da yapı göçme noktasına ilerliyor. Peki biz bu performans değerlendirmesini nasıl yapacağız? Onun için çeşitli yöntemler mevcut. Bunun için işte doğrusal performans analizi ve itme analizi bugünkü konumuz. Bir de zaman tanımı alanında doğrusal olmayan analiz mevcut. Ancak biz bugün doğrusal performans analizi ve itme analizi prensiplerinden faydalanacağız. Şimdi bunun için şöyle bir model yapıyoruz. İtme analizi için bahsedeyim. Yapıda, elemanlarda doğrusal olmayan şekil değiştirmeleri temsil edecek plastik mafsalları veya işte yayılı plastik şekil değiştirmeleri yerleştiriyoruz.
Daha sonrasında deprem etkisini yatay yönde, depremin yönünde yapıyı taban kesme kuvveti ve tepe yer değiştirmesini çizecek şekilde şu itme eğrisini çiziyoruz. Bu itme eğrisi aslında bu biliyorsunuz deprem hani bir salınım hareketi olduğu için çevrimsel bir hareket oluyor. Ancak burada tek bir yönde ittiriyoruz. Biz burada aslında bir kabul yapıyoruz. Diyoruz ki bu iskelet eğrisinin en tepesinde ki burada aslında bu çevrimsel depremin çevrimsel hareketi en tepesinde bir yerlerde bu maksimum noktaya ulaşacak. Bunun için de eşit yer değiştirme kuralı dediğimiz, eşit yer değiştirme kuralı dediğimiz bir kuraldan faydalanıyoruz. Aslında bu dayanıma göre tasarım yaklaşımının da temel ilkesi. Yani oldukça önemli bir ilke bu. O yüzden koyma ihtiyacı hissettim. Şimdi performans noktası dediğimiz nokta aslında yapının gidebileceği son nokta değil. Bizim performans noktası dediğimiz nokta yapının bir kullandığımız yatay elastik tasarım spektrumunda şu spektrumunda itme eğrisinde onun doğrusal noktada kesiştiği yere iz düşümü aslında. Ne demek istiyorum? Şimdi normalde biz biliyorsunuz dayanıma göre tasarım yaklaşımında doğrusal bir hesap yapıyoruz ama R katsayısı diye bir katsayıyla da bu iç kuvvetleri azaltıyoruz. Buradaki temel amacımız şu. Eşit yer değiştirme kuralı bize diyor ki yapının doğrusal yer değiştirmeleriyle yani doğrusal tepe yer değiştirmesiyle doğrusal olmayan tepe yer değiştirmesi aslında aynı yere gider, aynı noktadadır. Ancak biz plastik tasarım yaparken bu plastikleşmelerden ötürü oluşan mafsallardan ötürü bir rigidlik kaybı olacağından bu eğri yataya düşecek, iç kuvvetleri de bu yataydan elde edeceğiz demek istiyor. Yani biz aslında lineer elastikte spektrum eğrisini burada kesiştiriyoruz. Ondan sonra bunu düşey iz düşümüyle itme eğrisinde nereye denk geldiğini buluyoruz. Burası bizim performans noktamız. Dayanıma göre tasarım yaklaşımında ise yani normal analizde ise bu prensibi kullanıyoruz aslında. Biz normal analizi yapıyoruz. Spektrum eğrimize göre maksimum yer değiştirmesini buluyoruz. Ondan sonra bütün iç kuvvetleri R'ye bölüyoruz. Buradaki amacımız şu. Şu R katsayısı dediğimiz bu katsayı aslında bunun non-lineer şekil değiştirmeleri doğru. Biz bunu hesapladık dinamik analiz yöntemleriyle vesaire. Ama iç kuvvetleri yapıda plastikleşmeler olacağı için belli yerlerde azalacak. Dolayısıyla 8 kat azaltma veya işte 7 kat artık R katsayımız neyse ona göre bir noktada duracak demek oluyor. Bu R katsayısı da aslında şuradaki katsayıdır. Bu yüzden mesela perdelerde hani plastikleşmesi geç olan yani sürekli daha az olan elemanlarda mesela R katsayısı daha düşüktür. Çünkü bu eğri daha yukarıda biter gibi. Dolayısıyla aslında ikisini aynı noktadan geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada tabii süneklik diye bir kavramdan bahsettik. Burada aslında biz yapısal süneklikten şu an bahsedeceğim. Doğrusu olmayan davranışı dikkate alırken biz en basit tabiriyle aslında kolonların plastikleşmemesini, kirişlerin plastikleşmesini istiyoruz ki yapı sallansın, daha böyle sünek bir davranış göstersin. Her seferinde kirişler enerjiyi yutsun ve bunlar enerjiyi yutarak sürekli davranış sergilesin. Yani bütün kirişler plastikleştiği bir akmaya geçtiği zaman aslında süneklik dediğimiz kavramda maksimum yer değiştirmeye ulaşıyor. Eğer kolonlar mesela kirişlerden önce plastikleştiyse yapının diğer bütün elemanları hiçbir şekilde enerji yutmayacak ve sadece bu bina ötelemeden ötürü kendi ağırlığından göçecek. Burada da zaten performans analizlerinde de maksimum yer değiştirme çok fazla çıkacağı için bu yapıda göçme zaten oluşacaktır. Şimdi biz bu doğrusal olmayan davranışı nasıl temsil edeceğiz? Nasıl yapacağız? Bunlardan en önemlisi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin de anlattığı yığılı plastik davranış modeli. Plastik mafsal da diyoruz buna. Buradaki temel prensip şu. Biz elemanların bir moment dağılımı var bu elemanlarda. Biliyorsunuz kolonlarda ve kirişlerde uç kısımlarda moment fazla ve orta kısımlarda nispeten daha az oluyor deprem davranışında. Deprem için söylüyorum. Dolayısıyla burada uç kısımlardaki moment değeri bir noktadan sonra artık kapasiteye yani akma momentine erişecek. Şu noktaya yani. Kapasite momenti dediğimiz momente erişecek. Ondan sonra artık plastik şekil değiştirmeye yani dönmeye başlayacak ama momentte sabit kalacak. Moment sabit kalacak ama deprem kuvveti artmaya devam edecek. Zaten itme eğrisi de bu yüzden aşağı yatıyor. Ee,
kalmaya devam edecek. Belli bir noktaya kadar bu olacak. Nereye kadar? Moment grafiğindeki, moment diyagramındaki MY'ye kadar. Biz diyoruz ki bunu bu şekilde yapmayalım. Belli bir noktaya bu plastik davranışı yığalım. Ve dolayısıyla buna da plastik mafsal adı verelim. Dolayısıyla buraya bir mafsal tanımlıyoruz. Bunun üzerinde bir moment oluyor. Moment taşıyan bir mafsal oluyor. Ve burada da geri kalan kirişlerin veya kolonların geri kalanları da doğrusal, yani lineer elastik kabul ediliyor. Bu lineer elastik kısımda hiçbir moment değerinin akma momentine ulaşmadığı gibi bir kabul söz konusu. Ve o bölgelerde de e, etkin kestiriciliği kullanıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Moment eğrilik bağıntısı, ki bunun detayını birkaç slide sonra anlatacağım. Moment eğrilik bağıntısını çıkartıyoruz. Bu moment eğrilik bağıntısında bir betonun çatlaması, donatının akma bölümü, ki burası emya akma momenti diyoruz buna. Akma momentinden sonra betonun ezilmesi ve bu iki değer arasındaki bölümde bizim sünekliğimiz. Bu maksimum birim şekil değiştirme ile maksimum eğrilikle akma eğriliği arasını çıkartıyoruz. Daha sonrasında bunu plastik mafsal boyuyla çarparak plastik dönme elde ediyoruz. Yönetmelikte de kullanılan sınır değerler bu plastik dönme değerleri. Bize bunların formüllerini veriyor. Dolayısıyla biz de eğer yapı akmaya ulaşmadıysa henüz sınırlı hasarda, bu arada şu grafik, sağdaki grafik plastik dönme grafiği. Bu yüzden MY'ye kadar herhangi bir plastik dönme durumu söz konusu değil. Dönme var ama bu dönme lineer bir dönme. Burada biz plastik dönme grafiği çizdiğimiz için burası sıfır çıkıyor. Yani MY'ye kadar sıfır çıkıyor. Plastik dönmeden bahsediyorum. Toplam dönme plastik artı elastik oluyor, ki bu da zaten doğrusal performans analizinin ilkesi. Başladığı anda belirgin hasar durumuna, daha sonra dönme arttıkça ileri hasara ve göçme öncesine doğru evriliyor. Yığılı plastik davranış modeli dediğimiz şey bu. Peki bu moment eğrilik grafiğinde bildiğiniz üzere normal kuvvet, yani kolonlar için normal kuvvet dağılımı moment dayanımını etkiler. Dolayısıyla biz de, yani İdeket statik içerisinde de PMM dediğimiz, yani normal kuvvet, MY ve MX momentlerini bir arada dikkate alıp akma momentini ve göçme eğriliğini bu şekilde bulup bir soğan eğrisi çıkartıyoruz. Soğan eğrisi çıkardığımızda da artık soğan eğrisini çıkardığımızda da artık akma momentini ilgili normal kuvvete göre hesaplamış oluyoruz. Burada kolon betonarme sekmesinin moment eğrilik bölümünde rahatlıkla bu değerlere ulaşabilirsiniz. Ben burada basit bir moment eğrilik grafiği çıkarmışım ama şuradaki açı değeri ve eksenel kuvvet değeriyle bu moment eğrilik grafiğinin değiştiğini göreceksiniz, ki programı açtığımda da onu anlatacağım. Program içerisinde de plastik mafsalları şöyle kolonların uçlarına ve kirişlerin uçlarına tanımlıyoruz. Performans analizi yaptıktan sonra bunları tıkladığınız zaman buradaki plastik dönme değerlerini görürsünüz. İşte nerede hangi momentte akmış, kapasitesi nedir ve bunun oranı şeklinde. Bir diğer plastik davranış modeli ise yayılı plastik. Şimdi yayılı plastik, yani plastik mafsal teoremine baktık. Deprem yönetmeliği de yayılı plastikten bahsediyor. Orada da şu şekilde. Şimdi herhangi bir yığılma veya herhangi bir kabul durumu söz konusu değil. Burada bütün eleman bu şekilde fiber liflere ayrılıyor. Daha sonra bu lifler böyle sonlu elemanlarla sonlu elemanlarla böyle tek doğrultuda tek bir çizgide tanımlanıyor. Bunlar iz düşürülüyor. Daha sonrasında bunların her birinin şekil değiştirmesi hesaplanıyor. Şekil değiştirmesi de plastik şekil değiştirme. İşte elastikten plastiğe geçecek şekilde her birinin birim şekil değiştirmesi hesaplanıyor ve deprem yönetmeliğindeki sınırlarla karşılaştırılıyor. Bu da programda şu şekilde. Bütün tabii eleman plastikleşme olduğundan şu şekilde gösteriyoruz bunu. Herhangi bir noktasında bir akma durumu söz konusuysa zaten bütün elemanı da kontrollü hasar durumunda yakıyoruz. Şimdi bir moment eğrilik bağıntısından bahsetmiştik. Bu aslında oldukça önemli. Genel bizim betonarmenin aslında en temel, hem tasarımda hem de performans analizinde en temel bilmemiz gereken şey. Burada da şöyle bir durum izliyoruz. Biz başlangıçta bir donatısı olan, beton malzemesi belli olan bir sistem
bir kiriş veya işte kolon tanımlıyoruz. Daha sonrasında bunun üzerindeki momenti arttırıyoruz. Momenti arttırdıkça her bir artım değerinde bunun donatıdaki ve betondaki gerilmeleri hesaplayıp daha sonrasında bunun üzerindeki momenti ve buradaki birim şekil değiştirmedeki şu açıyı, bu açı eğrilik. Eğrilik dediğim şey şu açı. Açı arttıkça eğrilik artıyor. Şimdi ilk başta tabii bu standart biz betonda çekme yok kabul ediyoruz ama normal betonda çekme kabul edersek öncelikle betondaki çekme çatlakları oluşuyor. Moment arttıkça daha sonrasında biraz rigidlik düşüyor. Şu B noktasında çekme donatısı akmaya erişiyor. Yani şuradaki alt donatı akıyor. Ama beton hala dayanımına ulaşmadı. Onu da şurada göstermeye çalıştım sağ altta. Yani A noktası şöyle, bu tabii yaklaşık gösterdim bunları. Bunların gerçek değerlerini bulabilmek için momentanelik analizi yapmak gerekiyor. B noktası, bakın B'de donatı aktı. Artık kesit kapasitesine yani moment kapasitesine daha doğrusu erişti ve aktı. Aktıktan sonra çatlamaya başlıyor. İşte şuradaki B noktasında. Ama beton hala göçmedi. Daha sonrasında donatı esneyecek. Yani plastik şekil değiştirme yapacak. Gerilme yaklaşık olarak aynı kalacak. Geri donatı gerilmesi aynı kaldığı için bu şekilde eğrilik arttıkça moment aynı kalıyor ya da yakın kalıyor. Biz aynı kabul edelim. Yakın kalıyor ve bu şekilde, bu yüzden böyle düz bir çizgi oluşuyor. Dolayısıyla şu C noktasında da beton artık taşıma yani maksimum şeye ulaştığı zaman, gerilmeye ulaştığı zaman, şu C noktası şu 0,35'te olacak bu arada, onu yanlış çizmişim. Şurada C noktası burada olacak. Onu tekrar bildireyim. Maksimum birim şekil değiştirme değerine ulaştığı zaman donatı yine kopmuyor. Donatıya yine herhangi bir şey olmuyor ve maksimum birim şekil değiştirmeye ulaştığında betonda biz kesti göçlü kabul ediyoruz. Dolayısıyla aslında minimum ve maksimum donatı oranı da dediğimiz değerlerde buradaki koşulu sağlıyor. Eğer buradaki yani akmadan, mesela bu donatı aktıktan önce beton göçerse o işte denge üstü donatı oluyor. Veya beton göçmeden donatı koparsa minimum donatının altında oluyor gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla biz de bunu kullanıyoruz. Tekrar edeyim, burada bu C noktası dediğim değer şurası olacak. Yani 0,35 değeri olacak. Burası değil. Bunu yanlış işaretlemişim. C noktası burası olacak. Yani betonun tamamen bittiği, göçtüğü nokta. Şimdi donatı oranlarıyla moment eğrilik arasındaki bir ilişkiyi kısa bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Şöyle 4 tane kiriş seçtim. Burada moment eğrilikteki değerler tabii donatı oranına bağlı. Çoğunlukla donatı oranına bağlı olarak değişiyor. Ben de onu biraz göstermek istiyorum açıkçası. Çekme donatısını 2 fi 14, 4 fi 14, 8 ve 14 fi 14 olmak üzere 4 tane kiriş çizdim. Kendi modelinizde de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu 4 girişinde moment eğrilik grafiklerinin akma ve göçme eğriliklerini karşılaştırdım. Ve ortaya şöyle bir grafik çıktı. Burada bakın mavi ile gösterdiğim eğri 2 fi 14'ün moment eğriliği oldukça düşük bir, yani diğer dördüne nazaran düşük bir momentte akmış ama çok fazla. Burada betonun göçtüğü nokta, yani betonun bittiği nokta. Şöyle bir grafikle karşı karşıyayız. Burada oldukça fazla bir süneklik durumu söz konusu. Birazcık donatıyı arttırdığımız zaman moment dayanımımız elbette artıyor. Ancak burada eğrilik, yani betonun göçme eğriliği bir noktada daha geriye düşüyor bizim için. Biraz daha donatıyı arttırıyoruz. Yine kapasitemiz artıyor ama eğriliğimiz, yani sünekliğimiz düşüyor. Yine 10 fi 14'te de bu bir noktadan sonra o kadar fazla olacak ki artık bu eğri hiçbir şekilde yatmayacak. Buna da zaten dengeli donatı oranı diyoruz. Burada anlatmak istediğim konu şu. Yani bize bazı sorular geliyor. Mesela performans analizlerinde işte donatıyı arttırmama rağmen göçme alıyorum diye. Aslında sebeplerinden birisi bu olabilir. Çünkü biz bir noktada moment değerini arttırdıkça, yani dayanımı arttırdıkça bunun sünekliğini azaltmış oluyoruz. Sünekliği azalttığımız için de bunun kontrollü hasar, sınırlı hasar noktaları da şuralarda bir yerlerde oluyor. O sınır değerlerini de azaltmış oluyoruz. Ancak çok da fazla azaltırsak bu sefer de fazla dönecek ve
yine göçme durumuyla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla burada bir denge durumu söz konusu. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Performans analizlerinde bu moment eğrilik çok önemli demiştim. Bu moment eğriliği çok fazla kullanıyoruz. Donatı oranı ve donatı düzeni oldukça önemli. Yani kesinlikle projelerinizde donatılarınızı doğru ve uygun bir biçimde girmeniz gerekiyor. Şimdi bunları kullanırken farklı malzeme modellerimiz söz konusu. Bunlardan beton için olanı sargılı ve sargısız beton modelleri. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği bunu tanımlamış. Biz de bu tanımı kullanıyoruz. Yani EDİCAT statik içerisinde bu tanım kullanılıyor. Sargılı beton, siz bunu işaretlediğiniz zaman, yani etre sıklaştırması var seçeneğini göstereceğim birazdan, işaretlediğinizde bu sargılı beton, şuradaki formüllerin tamamı sargılı beton için geçerli. Etrenin işte kol sayısı, boyuna donatı aralığındaki uzaklık vesaire, işte enine donatı oranı gibi tüm değerler mevcut programdan otomatik olarak alınıp sargılı beton davranışı iç kısımda otomatik olarak tanımlanıyor. Donatı için de benzer şekilde her bir donatı için doğrusu olmayan şekil değiştirme bu şekilde tanımlanıyor. Şimdi burada işte biraz önce bahsettiğim sargılı ve sargısız beton modeli. Burada kesit hücresi lif tasarımında buradaki fiberları, donatı noktalarını ve hangi bölümün sargısız, hangi bölümün sargılı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Dolayısıyla burada en dışta sargısız beton, en içte de sargılı beton kullanıyoruz. Şimdi şöyle bir parantez açacağım buraya. Deprem yönetmeliği hangi durumlarda sargılı, hangi durumlarda sargısız beton kullanılması gerektiğini açıklamamış. Yani böyle bir madde yok. Dolayısıyla biz de bu değerler şöyle göstereyim program içerisinde. Etriye sıklaştırması var seçeneğiyle bunu dikkate alıyoruz. Siz bu etriye sıklaştırması var seçeneğini işaretlediğiniz zaman momente eğrilik denkleminde burada sargılı beton göz önüne alınır. Özür dilerim. Kesit hücresi lif tasarımında şekil değiştirme için. Dayanıma göre tasarımda sargılı betonu TS500 izin vermiyor bu arada. Şu şekilde bir sargılı beton modeli oluşturulur. Ama buna etriye sıklaştırması var seçeneğini işaretsiz hale getirip bir analiz yapalım ne olur ne olmaz diye. Sargılı beton modelini etriye sıklaştırması varı işaretlemezseniz yalnızca bütün kesiti sargısız olarak dikkate alacak ve o şekilde performans analizine tabi tutacak. Dolayısıyla bu seçenek oldukça önemli. O da şu bakımdan. Şimdi bakın ŞGDT modelinde de yine herhangi bir sargı durumu söz konusu değil. Biraz önce burada koyu bir renk gözüküyordu ama artık değil çünkü ben sargısız seçtim. Dolayısıyla momente eğrilik denkleminde bu şekilde değişiyor. Akma momentini çok fazla değiştirmez ama bu göçme eğriliğini değiştirir. Mesela karşılaştıralım. Mesela kapsamlı bilgi düzeyi için bu kolonda 0,0614 gibi bir eğriliğe denk gelmiş maksimum şey. Buradaki kolon, yani bir diğer kolonda bu sargılı 0,21 gibi bir değere denk gelmiş maksimum eğriliği. Dolayısıyla bu oldukça ciddi bir şey değiştiriyor. Davranış değişikliğine sebep oluyor. Bu yüzden hani beton sargılı mı sargısız mı olacağı kararı da mecburen mühendise kaldığı için buna da dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Şurada etriye sıklaştırması var işaretlediğiniz zaman bu artık sargılı beton davranışı sergiler. Bunu işaretlemediğiniz zaman sargısız beton davranışı dikkate alınır. Şimdi burada malzeme modellerinden bahsetmişken bir de mevcut malzeme dayanımlarından bahsedeyim. Deprem yönetmeliği malzeme dayanımları için mevcut binalarda iki farklı bilgi düzeyi katsayısı belirlemiş bize. Biri sınırlı, biri kapsamlı bilgi düzeyi. Kapsamlı bilgi düzeyinde elemanın malzemesi olduğu gibi tanımlanıyor. Yani mesela siz C30 bir beton tanımladınız ve kapsamlı bilgi düzeyi seçtiğiniz zaman bu betonun dayanımı 30 olacak. 30 megapascal olacak. Yeni binalar içinse tablo 5.1'de beklenen ortalama malzeme dayanımı. Bu normalden birazcık fazla. Yani betonu mesela 1,3 ile çarpın diyor. Donatı çeliğini işte 1,2 ile çarpın diyor gibi. Bunlar performans analizi seçeneklerinde siz bunu
non-linear ritmi seçeneklerinden bahsediyorum. Non-linear seçeneklerde şurada görebilirsiniz. Hemen göstereyim. Non-linear ritmi analizi dediğimiz zaman da şurada yeni bina kapsamlı bilgi düzeyi ve sınırlı bilgi düzeyini burada seçiyorsunuz. Bunları değiştirdiğiniz zaman yapıdaki elemanların malzeme modelleri de değişiyor. Dolayısıyla şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Mesela örneğin S420 donatısı için yeni binada bu 1.2 ile çarptığımız için 504 megapascal çıkıyor. Kapsamlı bilgi düzeyi yine aynı 420 megapascal kalıyor. Ama sınırlı bilgi düzeyi 315'te olarak göz önüne alınır ve performans analizleri bu şekilde yapılır. Dolayısıyla sınırlı bilgi düzeyi seçtiğiniz vakit yapınızdaki performans analizi sonuçlarında daha olumsuz bir şeyle karşılaşmanız mümkün. Bu tabii moment eğrilik grafiği içerisinde de geçerli. Burada sınırlı bilgi düzeyi ve kapsamlı bilgi düzeylerini bu şekilde işaretlediğiniz zaman bakın burada akma momentleri birisi sınırlı bilgi düzeyi için 53 çıkmış, diğerinde 70 çıkmış akma momenti. Dolayısıyla bu oldukça önemli. Şimdi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği içerisinde bölüm 5'te nasıl bir değerlendirme yapılıyor? Ona bakalım. Tamam, sorularınızı en son alacağım ama yazabilirsiniz. Şimdi genel modelleme kuralları içinde şöyle bir maddeleri ben özetlemeye çalıştım. Bunların hepsi yönetmeliğin kendi maddeleri. İşte bina taşıyıcı sistemleri 3 boyutlu olarak modellenecek. İDEKET'te de bu şekilde yapılıyor. Yatay doğrultudaki birbirine dik yatay doğrultudaki depremler dikkate alınacaktır. Yani hem X'te hem Y'de yapmamız gerektiğini söylüyor. Sönüm oranının %5 olduğunu söylüyor. Burada yani sönüm oranının %5 olmaması durumu şöyle bir konu. Yani bazı düşük şiddetli deprem, yani DD4 düzeyindeki depremlerde sönem oranı bazen değiştirilebiliyor. O yüzden ama biz tabii mevcut binalarda DD2 düzeyi için %5 alıyoruz. Eksen kuvvetlerin şekil değiştirmiş taşıyıcı sistemde meydana getirdiği ikinci mertebe etkileri göz önüne alınmaktadır. Biz bunu yapıyoruz ve bunu da açıklayacağım zaten. Kolonlar ve kirişler sonlu elemanlar olarak modellenir. Çubuk sonlu elemanlar olarak, perdelerse kabuk sonlu elemanlar olarak modellenir ve kolonlarda, kirişlerde altı serbestlik derecesi gibi tüm bu modelleme kuralları uygun bir şekilde yapılıyor. Burada sadece şu örneği vermek istiyorum. Burada bordunun perdeleri doğrusal veya doğrusal olmayan malzemelerle modellenebilir ki bu seçenek de mevcut. Devam edelim. Şimdi kiriş ve kolonlardaki modellemeyi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği plastik mafsal modeline izin verdiği için, yani yığılı plastik davranış modeline izin verdiği için biz de bu şekilde kullanıyoruz. Burada yapıda bir itme analizi yaptığınız zaman buraya plastik mafsalın üzerine tıkladığınızda bunun dönme sonuçlarını ve oranlarını, ayrıca iskelet eğrisinde, bunu da versiyon 11'de ekledik, rahatlıkla görebilirsiniz. Ve şöyle de yine versiyon 11 ile alakalı bir düzenleme. Normalde burada mesela su basman perdesi var. Su basman perdesinin üzerinde bir kolon böyle tek başına. Bir de kirişler var. Burada temiz açıklığa göre plastik mafsal konumu oluşturduğunuz zaman burada program bunu göz önüne alıp bu yüksekliklerin üzerine bu plastik mafsalları tanımlıyor. Hemen bunu program üzerinde şu hazır projemde göstereyim. Bunun için şunu yapıyorum. Bakın burada bir su basman perdesi var. Bu başka bir şey de olabilirdi. Bir bodrum perdesi vesaire de olabilirdi. Burada performans analizi seçeneklerinde temiz açıklığa göre oluştur diyorum. Bunu burada demem gerekiyor. Çünkü ben aslında plastikleşmeyi şu noktada incelemem lazım. Burada bir plastikleşme olmaz. Çünkü burada bir moment olmaz. Dolayısıyla biraz yanıltıcı olacak. Bu yüzden temiz açıklığa göre oluştur dediğimde tüm kolonlarda sanırım böyle işaretliydi. Evet. Artık plastik mafsallarım. Hemen de bir itme analizi yapalım. Bunu tabii bir tane yapıyorum ve en kısası olması için iterasyon düzeyini bir seçtim. Tamam dediğim zaman bakın plastik mafsallarım burada, kolon aslında aşağı kadar uzanmışken böyle F7'ye bir basalım. Yani kolon aslında aşağıya kadar uzanmış ancak plastik mafsalı ben tam bunun üzerinde tanımladım ve burada da hasar çıkmış zaten.
Ve burada isterseniz kirişe de, yani kiriş yüksekliğini de göz önüne alarak bir plastik mafsal tanımı yapabilirsiniz. Ek olarak bir de kullanıcı tanımlı plastik mafsal tanımlama seçeneği mevcut. Onun için de yine şurada tanımlı deyip buna tabii tıkladığınız anda artık başa ve sona sizin de ekstradan tanımlamanız gerekiyor. Bunun uzunluğuna göre sıfırda, 1'de ve ortasında, yani 0,5'te plastik mafsal tanımlayalım. Tekrar itme analizi yapalım. Burada artık bu kirişin ortasında da plastik mafsal tanımlanacak. Bunun da sebebi şu: bazı durumlarda, bazı projelerde moment değeri düşey yüklerden kaynaklı. Mesela burada olduğu gibi bir tali kirişle veya şeyle olabilir. Bunu kontrol etmek isteyen kullanıcılarımız olabilir. Bu yüzden biz herhangi bir noktaya plastik mafsal atama özelliğini de getirmiş olduk. Şimdi bunu kaldıralım. Ee, ve burada plastik mafsal dışında kalan elemanlar için biz demiştik ki lineer elastik bölgede kalıyor. Yani doğrusal kabul ediyoruz. Dolayısıyla burada da plastik mafsal dışında kalan bölgeler etkin kestiriciliği çarpanlarıyla çarpılmak suretiyle bir doğrusal olarak kabul ediliyor. Şimdi ikinci kiriş ve konsol kirişlerin modellenmesi. Burada da yine versiyon 11'den yapılan bir yenilikten bahsediyoruz. Şimdi bu konu yine birazcık kullanıcı tanımlı olarak kullanılması gereken bir şey. Şimdi ikinci kiriş ve talih kiriş, yani konsol kiriş ve talih kiriş dediğimden kasıt şu: deprem yükü aktarmayan, bir nevi döşemenin bir parçası olan, yani bir asmolen döşeme kirişi gibi düşünebilirsiniz, ama daha büyük kiriş yapmayı tercih ederseniz şu şekilde sağdaki gibi, aslında bu bir tale kiriş. Bu depremden ötürü çok yüksek bir kuvvet almaz. Herhangi bir plastikleşme olmaz. Zaten olmaması da istenir. Dolayısıyla burada ki deprem yönetmeliğinde de bunu mesela kontrollü hasar performans düzeyinde ikincil, yani yatay yük taşıyıcı sistemde yer almayan kirişler hariç olmak üzere diye bir ibarede bulunuyor. Burada bunların üzerine plastik mafsal tanımlamama seçeneği eklendi. Yani siz şurada programın şu bölümünde nonlinear ritmi analiz dedim. Konsollarda ve basit kirişlerde plastik mafsal oluşturmayı iptal ettiğiniz zaman şu gibi kirişlerde, ki burada yapmıştık zaten performans analizi, oradan bakalım. Bakın, herhangi bir plastik mafsal tanımlı değil. Eğer bu seçenekleri işaretleyip de bir itme analizi yapsaydım, o zaman bunları zaten dikkate alacaktı. Burada yani doğrusal performans analizinde de bu mevcut. Bu bir seçenek değil ama orada, çünkü daha başka bir kabul olduğu için onu anlatacağım. İkincil kirişleri vesaire göz önüne alınmıyor ki orada da zaten bu şekilde gri renkte yakar bunları. Dolayısıyla nonlinear performans analizinde de bu geçerli. Bu niçin önemli? Şu şekilde. Şimdi seçenek olarak konmasının temel sebebi şu: şimdi bazı projelerde, özellikle bu işte sanayi tipi ya da işte düşey yüklerin önemli olduğu projelerde, düşey yüklerden kaynaklı plastikleşmeler olabiliyor. Ve bazı kullanıcılarımız bunların önüne geçmek istiyor. Tabii bunu anlayabilmenin tek yolu da bir performans analizi yapmak. Siz oraya bir mafsal tanımladığınız zaman düşey yüklerde, yani başlangıç aşamasında bir plastikleşme olup olmadığını görebilirsiniz. Sonra bunu kaldırıp bunu doğrusal olarak da yine değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu şekilde, yani ikinci kirişler hariç olmak üzere diyor ya burada, kirişlerin en fazla %35'i ileri hasar bölgesine geçebilir demiş. Şimdi zaten bu talih kirişler bir ciddi deprem yükü almayacak. Dolayısıyla bunları tanımladığınız zaman bu %35'lik kısım, yani ileri hasara geçen kısmın oranı düşecek kiriş sayısı arttığı için. Bu yüzden de bir noktada bunu kontrollü gitmek lazım. Ama düşey yüklerden kaynaklı bir plastikleşme olabilir. Bu yüzden her türlü hani iki analiz yapmayı da önerebilirim. Buradan da bahsettik. Perdeler yayılı plastik davranış modeliyle modellenir. İdeket'te detayını anlatmıştım. Ve bir de bodrum perdeleri ve döşemelerin modellenmesi. İşte burada bu bir seçenek. Yani siz bodrum perdeleri için, bakın burada bodrum perdeli bir binanın analizi, yani büyük olduğu için burada açmayacağım, ama bodrum perdelerine bakın, herhangi bir plastik
Yani yayılı plastik davranışı söz konusu değil. Burada yönetmelik bize özel durumlar dışında bodrum perdeleri ve bina döşemelerinin doğrusal olmayan modellenmesinin gerekli olmadığını belirtiyor. Yani bu bir zorunluluk değil. Çünkü bunlar zaten depremde herhangi bir süneklik beklemediğimiz, herhangi bir şekilde hasar almasını beklemediğimiz elemanlar. Zaten döşemeleri mesela tasarlarken D katsayısıyla çarparak tasarlıyoruz. Deprem yönetmeliğinin bana kalırsa getirdiği en iyi şeylerden birisi D katsayısıyla plastikleşmesi olmayan elemanların iyice artık daha fazla o işte D katsayısından gelen etkilerden de nasibini alması gerektiğini söylüyor ve bu yüzden de e, döşemelerde herhangi bir plastikleşme beklemiyoruz. Özel durumlar dışında da yönetmelik burada performans analizlerinde bu durumu göz önüne almamayı bize icazet veriyor. Dolayısıyla burada bir performans analizlerinde döşemeler için veya işte bodrum perdeleri için bir değerlendirme söz konusu değil. Ama yani bodrum perdesi gibi olup plastik şekil değiştirmesine bakmak isteyen, bunun performansına bakmak isteyen kullanıcılarımız da olabilir. İşte bazı yarı bodrum perdeleri falan oluyor. İşte belli yarısını koyuyorlar, yarısını koymuyorlar gibi binalarda oluyor. Dolayısıyla onun için de şöyle bir seçeneğimiz mevcut. Herhangi bir perdeye girdiğiniz zaman performans analizinde nonlinear itme analizi için bu itme modelini doğrusal mı, doğrusal olmayan mı siz seçebiliyorsunuz. E, Kat perdelerinde bunu otomatik veya nonlinear seçmeyi bu şekilde bodrum veya su basman perdelerinde de şurada su basman diye işaretlerseniz burada zaten default otomatiktir bunun. Zaten kendisi doğrusal olmayan yapacak ama doğrusal başka bir şey olursa doğrusal olmayan olarak da seçebilirsiniz. Şimdi de itme yöntemlerinden bahsedelim. Modellememizi yaptık. Doğrusu olmayan davranışlarımızı modelledik. Şimdi bir de itme analizinden bahsedelim. Deprem yönetmeninde 3 tane itme yöntemi tanımlıyor. Tek modlu itme yöntemleri ve çok modlu itme yöntemleri. 2 tane tek modlu itme yöntemi var. Bunun sabit tek modlu ve değişken tek modlu şeklinde. Şimdi bunların detaylarına girelim. Sabit tek modlu itme yönteminde bizim yaptığımız şey aslında şu. Öncelikle burada tek modlu itme yöntemlerinde şundan bahsedeyim. Yönetmelik burada belli şart koşuyor. Yani bir uygulama koşulu koşuyor. Burada vurulma düzensizliği katsayısının 1,4'ten küçük olması ve binanın hakim modunun kütle katılımının %70'ten yüksek olması gerektiği koşullarını koyuyor. Eğer bunlar sağlanmıyor ise o zaman başka bir itme yöntemi veya başka bir performans analizi yapmamız gerektiğini belirtiyor yönetmelik. Bu ne yazık ki çoğunlukla e, yapının taşıyıcı sistemine bağlı. Mesela şöyle bir taşıyıcı sistemde perdeler bir kenarda yığılıyken vurulma düzensizliği katsayısı elbette 1,4'ten yüksek olacaktır. Ben bunu bilerek yaptım. Yani 1,4'ten yüksek çıkarmak için. Burada tek modda itme analizi için yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani bu bölgeye perdeler ekleyip güçlendirmek dışında. Ama bu bir göçme durumu değil, yalnızca bu itme analizini kullanamama gibi bir durum aslında. Ve itme yöntemi de kabaca şu şekilde bir hesap yapıyor. Birinci ve ikinci modu buluyoruz. Zaten kütle katılımlarının %70'ten fazla şart koşmasının sebebi de bu. X'te ve Y'deki hakim modları kullanıyor. Bu modların şekil değiştirmesi oranında bir kuvvet etkitiyor ve bir itme eğrisi elde ediyor. Daha sonra bu itme eğrisini e, spektrum eğrisindeki performans noktasını bularak tek modda tek bir dinamik analiz yaparak hesaplıyor. Değişken tek modlu da yine benzer bir hesap ancak şöyle bir farkı var. Birinci modu yani ilk modu buluyor. Ondan sonra yapıyı itmeye başladıktan sonra şu grafik, ikinci grafikten bahsediyorum. Bir plastik mafsal buluyor. Plastik mafsalı buldu. Yapı plastikleşti, rigidliği değişti. Tekrar bir model analiz yapıyor. Model analizi yaptıktan sonra yaptığı model analizin yalnızca X ve Y yönündeki modlarını yani ilk modlarını alıyor. Yine bir plastik mafsal bulunuyor. Sonra tekrardan bir model analiz. Yine birinci ve ikinci modu. Bu yüzden zaten değişken tek mod. Yani her bir plastikleşme, her bir itme adımında farklı bir dinamik analiz ve farklı bir itme kuvveti ortaya çıkıyor.
Sabit tek modlu da yalnızca başlangıç aşamasındaki mod şekli göz önüne alınır. İkisinin arasındaki tek fark bu. Uygulama koşulları vesaire birbirinin aynısı. İkisini de yapıya bağlı olarak kullanabilirsiniz. Bir de çok modlu itme yöntemleri var. Bunlardan biz arsa birçok çok modlu itme yöntemi var ama biz artımsal spektrum analizi yöntemini kullanıyoruz. Bunun için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde 5.6.6'da belirtilen bir çok modlu itme analizi yöntemi. Bu 5.6.6.1 ve 2'deki tanımlar aslında bir noktada arsayı bize gösteriyor gibi de diyebiliriz. Ve burada da şöyle bir durum söz konusu. Yine yatay elastik tasarım spektrumu tabii her itme analizinde geçerli. Her bir itme adımında mod birleştirme yöntemi kullanıyor. Yani şöyle yapıyor. İlk başta bir dinamik analiz yapıyor ve bunun modlarını çıkartıyor. İşte birinci mod, ikinci mod, üçüncü mod diye. Bunların her birinin spektrum eğrilerindeki karşılıklarını buluyor. Bu karşılıklardan bir performans noktası elde ediyor. Daha sonrasında plastik mafsalla uyumlu mod şekilleri ile beraber bunu ittiriyor ve bir plastik mafsal buluyor. O da şöyle göstereyim. İlk adımdaki plastik mafsal mesela şurada bir plastik mafsal buldu her mod için. Daha sonrasında bu mafsalı tanımlayıp itme analizinin ikinci adımına geçiyor. Yani o mafsallı olan sistem bir daha model analizi tabi tutuyor. Birinci, ikinci, üçüncü modları, bütün modları hesaplanıyor ve daha sonrasında bu SA-ST grafiğinde tekrardan bu model yer değiştirmeler bu grafikte konuluyor. Daha sonrasında üçüncü adım için yine bir plastikleşme oluşuyor. O plastikleşmeden sonra tekrar model analizi. Her adımda bir mod birleştirme yöntemi uygulayıp daha sonra bu sonuçları birleştiriyor ve performans noktasında da bunu sonlandırıyor. Aslında yaptığımız şey bu. Bunların detayları bu arada ya artımsal spektrum analizi detayları, tek modlu itme analizi detayları hepsi İDEKET Bilgi Bankası'nda mevcut. Yani şöyle mesela şöyle arsa diyelim. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Çok modlu itme yöntemleri, arsa yöntemi. Önce bir yönetmeliğin teki tanımı anlatılıyor. Daha sonrasında da bütün detaylarıyla bu şekilde hesap prensipleriyle hepsi teker teker anlatılmış vaziyette. Buradan yani bu İDEKET Bilgi Bankası'ndan istediğiniz her türlü sonucu, her türlü teorik bilgiyi veya işte programsal bilgiyi rahatlıkla elde edebilirsiniz. Bakın burada mesela değişken tek modlu için de bir açıklama yapmışım. Yine sabit tek modlu itme yönteminde de bütün açıklamalar burada yönetmelik kuralları ve atıflarıyla diğer başlıklardaki linkleri de gösterecek şekilde mevcut. Devam edelim. Evet, şimdi itme analizinin başlangıç adımı en çok gelen sorulardan bir tanesi olduğu için bu slaytı ekstra ekledim. Şimdi normalde Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin 5.6.1.2 maddesine göre itme analizi yaparken biz itme analizlerini tamamını bölüm 5'e göre yapıyoruz. Bölüm 15'te yani mevcut binaların analizinde de oraya zaten atıfta bulunuyor. 5.6.1.2'ye göre başlangıç adımında yani sıfırıncı adımda deprem dışı yükler ki bunlar düşey yükler oluyor. Ee, Öncelikle bir doğrusal olmayan ikinci mertebe etkileri göz önüne alınarak bir hesap yapılıyor, bir analiz yapılıyor. Daha sonra bu hesaptan elde edilecek iç kuvvetler ve şekil değiştirmeler başlangıç değeri olarak göz önüne alınır. Bu nasıl alınıyor? Şöyle, düşey yüklerden bir düşey yük analizi yapılıyor. Bu yapının şekil değiştirmiş hali, ikinci mertebe etkileriyle beraber yapının şekil değiştirme hali, ikinci mertebe etkileri de var tabii bunun içerisinde. Daha sonra bu şekil değiştirmiş hal de bir model analiz yapılıyor. Ve bu model analizin sonuçları yapının şekil değiştirmiş haldeki model analiz sonuçları. Buradan sonra yapı itilmeye başlanıyor. Dolayısıyla eğer siz mesela sıfırıncı adımdan yani düşey yüklerden kaynaklı ve plastikleşme bulmak istiyorsanız sıfırıncı adıma bakacaksınız. Çünkü zaten bu şekilde yapılıyor. Şimdi bu itme analizi seçeneklerinde de buradaki ikinci mertebe etkileri, değerleri bundan bağımsız. Yani siz bunu doğrusal seçtiğiniz zaman da bu başlangıç adımındaki hesap yapılır. Bu ikinci mertebe etkilerinin seçilmesi itme analizinin sıfırıncı adımı dışındaki ara adımlar için geçerli. Yani ara adımlardaki ikinci mertebe etkileri. Bunları betonarme yapılar için
Özellikle perdelerde doğrusal olarak rahatlıkla olabilirsiniz. Bununla alakalı herhangi bir yönetmelik icareti yok. Ara adımlardan bahsediyorum. Yani birinci, ikinci, üçüncü adımlardan. Başlangıç adımı zaten bu şekilde göz önüne alınıyor. Şimdi itme analizini bitirdik. Bir de doğrusal performans analizi var. Şimdi doğrusal performans analizinin ismi biraz yanıltıcı. Ancak bu bir şekil değiştirmeye dayalı tasarım yaklaşımı. Yani bu bir aslında plastik şekil değiştirme hesaplamak için kullanılan doğrusal bir yöntem. Öyle söyleyeyim. Yine mod birleştirme yöntemi vesaire kullanılıyor. Burada tabii ki performans analizlerinde herhangi bir R katsayısı, D katsayısı falan bunların hiçbiri yok. Çünkü biz zaten spektrum eğrisinin kendisini ve plastik şekil değiştirmeleri kullandığımız için herhangi bir R katsayısına vesaire ihtiyacımız yok. O dayanıma göre tasarım yaklaşımında nonlinear şekil değiştirmeye yaklaşmak için kullanılan bir değerdi. Dolayısıyla bu ikisini karıştırmayalım. Burada şöyle bir kabul söz konusu. Şimdi kolonlar kirişlerle bağlanıp bir şekilde bir doğrusal analiz yapılıyor. Herhangi bir nonlinear tanım vesaire yok. Doğrusal bir analiz yapılıyor ve bu analiz sonucunda kolonların uçlarında ve kirişlerin uçlarında çeşitli dönme meydana geliyor. Bu dönme tabii ki elastik bir dönme. R eşittir 1'e göre yaptık bunu da bu arada. Toplam dönmeden bahsediyoruz. Buradaki toplam dönme de bize Theta KI'den herhalde. Theta KI ve KJ değeriyle belirtmiş. Eleman ucundaki toplam dönme. Yönetmelik bize diyor ki buradaki Theta KI değeri yani bu toplam dönme aslında sana e, elastik dönmeyle yani yapının akma momentine geldiği noktadaki dönmeyle plastik momenti dönmesinin toplamıdır diyor. Dolayısıyla bunları ayırmamız lazım. Nasıl ayırıyoruz? Yine yönetmeliğin belirlediği bir akma plastik yani akma dönmesiyle belirliyoruz. Burada mesela itme analizinde ne yapıyorduk? Yapıyı ittiriyoruz. Dönme değeri akma momentine ulaştığında artık plastik dönme başladı diyoruz. Ama burada öyle değil. Burada e, biz akma dönmesini belli bir değerde yani bu yönetmenin verdiği değerle hesaplıyoruz. Bu değerde moment eğrilik grafiğiyle bu MY değerlerinin tamamı moment eğrilik grafiğinden elde ediliyor. Daha sonrasında bunu şurada phi t dediğimiz bir toplam eğrilik değerinden çıkartıyoruz. Şu şekilde plastik phi y ve phi k'dan teta y ve teta k'dan çıkartıyoruz ve bir e, eğrilik elde ediyoruz. Bu eğrilik sonucunda bu eğrilik değerindeki beton ve donatı şekil değiştirmeleriyle de bu nonlinear şekil değiştirme artık bulmuş oluyoruz burada. Nonlinear şekil değiştirmelerde de performans analizi yapmış oluyoruz. Yani aslında bu bir nonlinear yani şekil değiştirmeye dayalı bir tasarım. Herhangi bir sadece ismi doğrusal. Uygulama sınırları var burada. En çok gelen sorulardan bir tanesi. Bu yönetmelikteki uygulama sınırları birazcık ağır. Ancak mecburen yapmak zorundayız. Burada işte bina yükseklik sınıfının 5'ten küçük olması, B3 düzensizliğinin bulunması, işte kesme kuvvetiyle yani düşey sünek elemanlar ki bunlar kolonlar ve perdeler kesme kuvvetiyle ölçeklendirilmiş eko değerleri deprem yönündeki kirişlerin eko değerlerinden büyükse yani kolonlar daha fazla etki kapasite oranına sahipse vesaire bunların bu doğrusal performans analizini uygulayamıyoruz anlamına. Bu kurtarmıyor demek değil, uygulanamıyor demek. Mesela onun için şöyle bunu direkt olarak şeyden göstereyim, programdan göstereyim. Şimdi doğrusal performans analizine girdik. Çeşitli performans analizi seçeneklerimiz var. Burada yapının bilgi düzeyi. Buradaki seçeneklerimizde mesela kiriş tablalı veya tabladaki döşeme donatısını kullan. Bu tamamen moment eğrilik bağıntısındaki durum. Eğer bunu işaretlemezseniz kirişleri tablosuz olarak alır ve akma momentini o şekilde hesaplar. Kolon VR hesabında çirozları dikkate al. Yani bu kesme kuvveti hesabı. Dikkate alıp almayabilirsiniz. Bu da yine moment eğrilikle alakalı. Bu Kalstar idealleştirilmiş model dediğim modelde şu. Yani şurada buna izin veriliyor bu arada. Şu şekilde bir idealleştirilmiş moment eğrilik grafiği de elde edebilirsiniz. Önceden çizdiğiniz moment eğrilik grafiğini kullanarak. Donatı gerçekleşme katsayıları vesaire bunların tamamını dikkate aldık. Tamam dedikten sonra bir doğrusal performans analizimizi yapalım.
Şöyle rapordan da bahsedeyim. Doğrusal performans analizi raporları da yine böyle önce yapının yerleşim şekilleri, yapı genel bilgileriyle beraber e, yine burada kapasite oranlarını bulmakla başlıyor. Etki kapasite oranlarını bulmakla başlıyor. Şurada da uygulama sınırları kontrolünde de bu bölümde göz önüne alınıyor. Şimdi bu proje tabii basit ve küçük bir proje olduğu için burada hepsi yeterli gelmiş ama çoğu projede bunları ne yazık ki yönetmelikten kaynaklı, yani yönetmenin kuralı kaynağında her zaman yeşil tik görmeyebiliyoruz. Bu yüzden yani öncelikle bize ulaşın tabii bu konuyla alakalı. Ancak burada bu eko değeri dediğimiz değer aslında etki bölü kapasite oranı. Ve şöyle bir formülü buraya yazmamışım. Etki bölü kapasite oranı. Yani bu ne demek? Kirişe gelen yükün kirişin kapasitesine oranı demek. Dolayısıyla burada donatıları, yani kolonların, kirişlerin donatılarını uygun şekilde tanımlamak gerekiyor. Bu en tepede olması gereken şey. İkincisi, yüklerinizi kontrol edin. Hani eksik bir duvar yükü varsa vesaire, bu da etki kapasiteyi değiştireceği için bu sonuçları oldukça etkileyecektir. Kirişlerde tabloyu göz önüne almayabilirsiniz. Örneğin bu kirişlerde tabloyu almadığınız zaman biraz kapasitesi düşecektir. Hem hani kirişlerin performansını da daha iyi görmüş oluruz. Onları dikkate almayabilirsiniz mesela. Bu şekilde çözümler mevcut. Pardon. Devam edelim. Ha, bir de şundan bahsedeyim. Mesela doğrusal performans analizini demişken şurada sonuçlara baktığımız zaman betonarme tasarım bölümünde doğrusal performans analizi sonuçlarında bakın burada şu şekilde görebiliyoruz. Burada bakın tali kirişler vesaire gri olarak işaretlenmiş. Bunlar gri olduğu için aslında göz önüne alınmıyor demek. Çünkü bunlar tali kiriş. Bunu otomatik yapıyor program doğrusal performans analizi için. Çünkü bunların dönme değeri vesairesi o kadar önemli değil. Burada kolonlardaki ve kirişlerdeki dönmeler önemli. Bir de şöyle bir eklemede bulunayım. Bu betonarme tasarım bölümündeki sonuçlar doğrusal performans analizi için geçerlidir. Bunu da 11 versiyonda doğrusal performans analizi olarak değiştirdik. Bunu yazdık. Ancak 1094 kullananlar için burada hani nanner itme analizi sonuçları gözükmez. Burası sadece doğrusal performans analizi için geçerli. Nanner itme sonuçlarını buradaki deformasyon bölümünden görüyoruz. Şimdi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği şekil değiştirme sınırlarından bahsedelim. Burada bu şekilde formüllerle verilmiş. Çok detayına girmeyeceğim ama göçmenin önlenmesi performans düzeyi için plastik mafsallarımızın plastik dönmesinin bu sınırın altında olması gerekiyor. Bunun için de buradaki fi u, fi y değerlerinin tamamı yine moment eğrilik grafiğiyle belirleniyor. Bu da şu demek. Eğer siz moment eğrilik grafiğini değiştiriyorsanız buradaki sınır değerinizi de değiştiriyorsunuz demektir. Bu da malzeme katsayısı, işte donatı düzeni gibi. Bakın yani hepsi birbirine zincirleme etkiliyor. Dolayısıyla donatı düzeni ve malzeme katsayısı oldukça önemli. Bir de buradaki epsilon C ve epsilon S, yani beton ve donatı için birim şekil değiştirme değerleri. Bunlar da doğrusal performans analizi içerisinde ve perdeler, nonlinear analizde de perdelerde kullanılıyor. Dedim ya yayılı plastik davranış modelinde diye. Her bir lift'teki birim şekil değiştirme değeri bu sınır değerlerle karşılaştırılıyor. Daha sonrasında bunları da belirledikten sonra, hangi aralıkta olduğunu belirledikten sonra bölüm 15'te e, performans düzeylerinin kuralları mevcut. Ki işte sınırlı hasar performans düzeyi için en fazla %20'lik bir belirgin hasar izni vermiş. Burada şimdi hani yeni yapı mevcut yapı ikileminde şöyle bir durum söz konusu. Yani yeni yapılar için böyle bu şekilde bir istatistiki durum paylaşmamış yönetmelik bizle. Yani bölüm 5'te diyor ki yani ileri hasara geçtiyse herhangi bir eleman o kontrollü hasardan çıkmıştır artık diyor. Ancak burada böyle bir şey söz konusu değil. Mevcut binalarda mesela kirişlerin en fazla %35'i ileri hasara geçebilir. Yani bazı kirişler de ileri hasara geçişe izin veriyor demektir bu. Düşey elemanlarda da yine kolonlarda da benzer şekilde ileri hasar bölgesindeki düşey elemanları
izin veriyor %20'lik bir payla ama burada düşey, yani bu kolonların kesme kuvvetine katkısı toplamı %20'nin altında olmalıdır. Yine belirgin hasar sınırı aşılmış düşey elemanlar tarafından kesme kuvveti hem alt hem üst noktasındaki belirgin hasar sınırı aşılmış yalnız burada. Yine %30'un altında olmalıdır demiş. Yine göçmenin önlenmesi için de benzer bir madde söz konusu. Yani aslında bu performans, yani mevcut yapılarda birazcık daha tolerans sağlıyor bize yönetmelik. Burada da raporlarda da yine bu şekilde performans değerlendirmesi sonucunda da bu şekilde görüyorsunuz. Bakın doğrusal performans analizi sonucunda da, nonlinear ritmi analizi sonucunda da her türlü bu tabloyla biz performansı belirliyoruz. Çünkü zaten doğrusal performans analizinde de bir hasar durumu hesaplamış oluyoruz. Şimdi performans analizi şeylerin bitti. Birazcık da güçlendirme tekniklerinden ve işte program üzerindeki karşılaştırmalardan bahsedelim. Burada yani programda mevcut olan güçlendirme elemanlarından bahsediyorum. En önemlisi zaten güçlendirme perdesi. Kirişlerin altına ve kolonlara bu şekilde ankrajlanmak suretiyle bir güçlendirme perdesi tanımı mevcut. Şöyle bir görsel de buldum yeni dinleyen veya öğrenci arkadaşlar için. Bu şekilde bir uygulama oluyor. Buradan kirişlere ve kolonlara ankrajlanıyor. Burada kolonlar mantolanabilir, mantolanmayabilir. O mühendisin inisiyatifinde olan bir şey. Ancak bu şekilde mevcut yapıya ankrajlanıyor. Diğer bir güçlendirme tekniğimiz kolonların mantolanması, kolonların sarılması diye geçiyor yönetmelikte bu. Yani kolonlarda müthiş bir kapasite artışına sebep olduğu için oldukça etkili bir yöntem aslında. Ancak burada şöyle bir durum var. Kirişler güçlendirilmediği için burada bir örnek hesabım da var. Orada da bahsedeceğim ama burada kirişlerin bu plastik mafsalları taşıyabildiği durum için aslında bu iyi bir taşıyıcı sistem. Bir de lifli polimerle güçlendirme, lifli polimerle sargılama var. Burada yönetmelikte şu şekilde tariflemiş. Yani iki tane farklı durum var. İki tane farklı durum yok aslında. İki tane tanım var. Bir tanesi kesme kuvveti artışı, bir de şey artışı. Sargılı beton davranışı artışı. Şimdi lifli polimerle alakalı da çok fazla soru geliyor. Onunla da şöyle ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Yine şu proje üzerinde mesela ben buraya bir lifli polimer tanımlamıştım diye hatırlıyorum. Hemen bakalım. Aslında böyle bakmamıza gerek yok. Plan düzleminde de görüyoruz bunu. Bu da yine 11'de ekledik. Şu şekilde lifli polimerle güç yazdıysanız, yani lifli polimer tanımladıysanız şu planda bu şekilde görebiliyorsunuz. Mesela ben şu kirişe de tanımlayayım. Lifli polimer. Başka bir şey tanımlayalım. Bu şekilde artık lifli polimerle güçlendirilmiş elemanları planda bu şekilde isimleriyle görebiliyoruz. Bir de tabii şöyle bir şey var. Buradaki isimleri lifli polimer güçlendirme kütüphanesiyle, yani bunları kendimiz de ekleyebiliriz. Yani benim seçtiğim lifli polimer buradaki kütüphaneye bağımlı değilsiniz. Kendiniz de buradan kalınlık, elastomodül ve kopma birim uzamasını buraya yazmak suretiyle e, kendi lifli polimerinizi de tanımlayabilirsiniz. Burada herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Şimdi şundan bahsedeceğim. Burada FRP tanımlandığı zaman aslında bu şeyin yaptığı, buradaki FCC'nin yaptığı sargı etkisini dikkate almak. Şimdi normalde biz şundan bahsetmiştik. Pardon, öbür kolonu açacaktım. Biz şundan bahsetmiştik. Biz kolonlarda etriye varsa ve etriye sıklaştırması var seçeneği işaretlendiğinde buradaki sargılı beton özelliği şuradaki etriyelerin tanımına göre, kol sayısına vesaireye göre giriliyor. Şimdi siz bir lifli polimer tanımladığınız zaman bu etriğinin üzerinde tekrar bir sargı gibi hesap söz konusu değil. Lifli polimerin sargı hesapları göz önüne alınıyor.
Dolayısıyla aslında ikisi arasında da çok da aman aman ciddi bir fark oluşturmuyor. Bu yüzden hani normalde sargılı beton olarak dikkate aldığımız bir elemandaki çıkan göçme durumunda lifli polimerde de bu durum aynı şekilde devam edebilir. Hatta lifli polimerde bazı durumlarda hani betonun şekil değiştirmesini şuraya kadar kabul ediyor falan. Orada da hani daha şey bir durum söz konusu, daha cezalandırıcı bir durum söz konusu. Dolayısıyla hani lifli polimeri kullanacaksanız eğer benim kişisel önerim burada kesme kuvvetiyle alakalı. Yani işte etreler atıyorum 20 santimdir veya işte çok kötüdür. 90 derece kancalı yapılmıştır. 135 derece yoktur vesaire gibi. Yani kesme kuvvetini taşıyamayan bir eleman söz konusuysa lifli polimeri orada aslında yönetmelikteki formülleri göz önüne alınarak kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle bir ufak bir güçlendirme örneğim var. Böyle basit bir proje seçtim. Bu bizim hani bir kullanıcımızın projesiydi ama ben bunu birazcık kat ekledim. Kolonlar ve kirişleriyle birazcık da oynadım. Böyle bir durum elde ettim. Kirişlerdeki ve kolonlardaki donatılar da bu şekilde. Oldukça kötü. Hemen o projeyi de açalım. Şöyle. Burada tabii nanner itme analizi kullandım. Nanner itme analizi diyorum. Tekrar bir analiz yapalım. Bu şekilde kolonlarda mafsal oluşturma çok da önemli değil. Çünkü burada bir talih kiriş söz konusu değil. O yüzden işaretli kalabilir. Burada şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bu ikinci yön çarpanı dediğimiz değerlerde aslında bunların hepsinin yapılıp bitirilmesi lazım. Ama bunların hepsi ayrı ayrı analiz yapmayı gerektiriyor. Yani şimdi biz normalde dayanıma göre tasarım yaklaşımında işte süperpozisyon kullandığımız için bir kere analiz yapıp onları toplayabiliyorduk. Ama nonlinear analizde böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bunların hepsini işaretlediğiniz zaman birazcık daha uzun sürüyor analizler. Bu yüzden ilk başta projelerinizin ilk başında bunların yalnızca ana yönlerini, örneğin sadece şu işte X ve Y'nin artılarını veya şu ikisini seçerseniz çok daha hızlı sonuç alırsınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu şekilde bir itme analizimizi de yapalım. Bu itme eğrisinin şeyleri, sonuçları buradan kopyalayıp yine şey yap. Ben öyle yaptım açıkçası. Burada şu sonuçları aldım ve Excel'e kopyalayıp üst üste grafikleri tanımladım. Şimdi burada bir göçme durumu tabii söz konusu. Çünkü işte S220 ve ton ben biraz da depremi de arttırdım. Şöyle bir göçme durumu söz konusu. İlk başta mesela düşey yüklerde kaynaklı herhangi bir plastikleşme yok. Artıyor. Kapasiteye ulaşıyor. Bakın burada moment kapasitesi değişiyor. Görüyor musunuz? Çünkü eksenel kuvvetle alakalı bir yani o ikisinin ilişkisiyle alakalı bakılıyor. Daha sonrasında elemanlarda oldukça ciddi bir göçme durumu söz konusu. Yine kirişlerde de öyle. Şimdi bunu itme eğrisini baktığımızda şöyle bir eğri görüyoruz. Bakın oldukça ciddi düşük. Ben tabii birazcık yani talep eğrisini yani deprem bölgesine oldukça yüksek bir şey seçtim. Böyle bir şey gözüksün yani daha net görebilelim diye. Nanner itme eğrimiz bu şekilde performans noktasında ve model kapasite eğrisinde de buraya denk geliyor. Yani bakın şuradaki performans noktası aslında şurada model kapasite eğrisi üzerinde bu dönüştürülmüş hali tam da buraya denk geldiği yer. Şimdi bunu şöyle bir güçlendirme uyguladım. Kolonlara mantolama girdim. Yani mesela bütün kolonları seçiyorum. Mantolamayı da anlatayım nasıl yapıldığını. Kolonların özellikler penceresini açıyoruz. Mantolama bölümüne girip manto malzemesini seçiyoruz. Tabii manto malzemesi yeni bir beton dökeceğimiz için yeni malzemeyi seçmemiz gerekiyor. Moment eğrilik ilişkisinde de o şekilde dikkate alınıyor. Şöyle mantonun kalınlığını seçiyoruz. Burada mantonun ankrajlarını vesaire bağlantılarını seçiyoruz.
Ve tamam dediğimiz zaman bu şekilde mantolar tanımlanıyor. Daha sonrasında bir normal analiz yapıp tekrar performans analizi yapıp bu mantolardaki donatıları tanımladıktan sonra performans analizi yapabiliriz. Ben bunun için burada hani hızlı olmak adına mantolu kolonlarla güçlendirdiğim bir yapının üzerinden gitmek istiyorum. Burada şunu yaptım. Sadece bütün kolonlarda mantolu kolon tanımladım. Belli başlı kolonlara da tanımlanabilirdi bu. Yani örneğin sadece şu, yani şöyle sadece işte şu akslardaki veya işte orta dörtlüdeki gibi hani belli başlı kolonları da tanımlanabilirdi. Ama ben hepsini yapmayı tercih ettim. Dolayısıyla da oldukça rigid bir sistem ortaya çıktı. Şimdi bunu bu şekilde yapınca itme analizi ben hazır daha öncesinde yapmıştım. Onu gösterdiğim için tekrar göstermiyorum. Şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Kolonlar bu arada çoğunlukla alt tarafta plastikleşir. O yüzden orası çok mühim değil ama şurada hani üst tarafın mümkün mertebe plastikleşmemesi bizim için önemli. Şurada kirişlere baktığımız zaman bakın burada belirgin hasar oranı %79 çıkmış. Bu yani kontrollü hasar sınırı arasındaki bu oran 0,79 yani hasar bu düzeyde. Şimdi bunu eğer mantolu kolon tanımlıyorsanız bu kirişlerdeki bu hasar durumunu karşılayabilmesi gerekiyor. Yani beton kalitesinin o şekilde olması gerekiyor. İşte donatı, boyuna donatıdaki bindirme ekleri veya işte şeyler o şekilde tanımlanmış olması gerekiyor. Yani bu kirişin bu plastik dönmeyi, bu hasarı karşılayabilmesi lazım. Siz aslında mantolu kolon yapıp hani herhangi bir kiriş güçlendirmesi yapmadığınız zaman bu kabulü yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada mantolu kolonlarda böyle bir durum söz konusu. Ve şimdi bunun itme eğrisine baktığımız zaman ben iki yönde yapmışım bunu. Hemen bakalım. Bakın biraz daha yüksekte bir değer çıktı. Bunun rigidliği daha yüksek olduğu için performans noktası birazcık daha beride çıktı. Nanner itme eğrisi de bu şekilde. Bunu da belli bir noktada koydum. Şimdi buradaki şöyle söyleyeyim. Şunu aklımızda tutalım. Çünkü bir karşılaştırma yapacağım. 0,79 oranı değil mi? Belirgin hasar durumu. Şimdi bir de buna güçlendirme perdesi eklediğim bir projem var. Bir de onu açalım. Güçlendirme perdesi eklemeyi de göstereceğim. Bir de bunu güçlendirme perdesiyle yaptım. Şöyle bir güçlendirme perdesi işte her katta. Yayında böyle X yönünde de şöyle merkezde yaptım. Yani cephede yapmak tabii ki daha iyidir ama ben merkezde yapmayı tercih ettim. Daha sonrasında buna da bir itme analizi yaptığımızda çok daha dik bir eğri buluyoruz. Şimdi itme analizi yapılı burada da. O yüzden tekrar yapmayacağım. Bakın burada plastik şekil değiştir, yayılı plastik davranış modeli perdelerde gözüküyor. Şimdi şu kirişi incelemiştik. Tekrar buna baktığımız zaman bakın %33 gibi bir oranla bunu yaptık. Şimdi burada bu giriş aslında daha az hasar görüyor güçlendirme perdesinde. Dolayısıyla hani belki bu güçlendirme yöntemi bu girişin taşıyabileceği bir durumdur. Şimdi bunu yani buradaki mevcut yapıdaki perdedeki olumsuz koşulları aktarabileceğimiz çeşitli olanaklarımız da var. Onu da şöyle anlatayım. Yine kiriş ayarlarında performans analizi bölümünde donatı korozyonu çarpanı ve kenetlen boyu akma gerilmesi çarpanı mevcut. Bu çarpanlar mesela bunu atıyorum 0,5 birden küçük bir şey girmeniz lazım bunu bu arada. 0,6 girdiğiniz zaman donatı alanını %60 azaltıyor. 0,6 ile çarparak azaltıyor. Bu da daha çabuk plastikleşmesine ve daha büyük hasar almasına sebep oluyor. Dolayısıyla bunları azaltırsanız buradaki plastik dönme miktarını da arttırmış olursunuz. Bir noktada yapının olumsuz koşulunu göz önüne almış olursunuz. Veya etriye sıklaştırması var burada işaretliymiş. İşaretini kaldırdığınız zaman yine benzer biçimde daha olumsuz bir koşulu göz önüne almış olabilirsiniz. Dolayısıyla burada bu güçlendirmeyi yaparken bunları da değerlendirilmesi gerektiğinin taraftarıyım. Ondan sonra ben bunların tamamını itme eğrilerini bu şekilde karşılaştırdım.
Burada da şöyle bir sonuç elde etmiş diyebiliriz. İşte bu yeşil olan grafik mevcut yapının, yani olması mevcut yapının. Şurası performans noktası, bu arada uç noktası. Çok yapı daha sünek belki. Yani daha sünek gözüküyor. Gerçi son noktasına kadar götürmedik. Burası performans noktası. Yani bu süneklikle alakalı bir şey belli etmez bize. Yapının şu noktasında, şu performans noktasında daha fazla şekil değiştirme, daha fazla dönme yaptığını görebiliriz. Birazcık kolonları mantolayıp da mavi eğriyi elde ettiğimiz zaman bakın şurada başlangıç rigidliğini de arttırdığımız için performans noktamızda birazcık beriye düşüyor ve şekil değiştirmelerimiz de azalıyor. Perde eklediğimiz zaman tabii yapının çehresi tamamen değişiyor. Yani iyice bir artık çok daha rigid ve plastik mafsalların etkisi çok daha az tesir edeceği için şöyle bir performans noktası elde ediyoruz. Yani buradaki yatay yer değiştirme çok daha beride çıkıyor. Dolayısıyla güçlendirme de bunları da göz önüne almak gerekiyor. Yani bakın şuradaki yatay eğri, kolonların mantolanmasından ötürü oluşan yatay eğri de tamamen kirişlerin plastikleşmesinden kaynaklı. Olur da kirişler bu plastik dönmeyi karşılayamazsa burada göçebilir. Yani kısmi veya göçme oluşabilir. Dolayısıyla burada mevcut yapıdaki durumu da oldukça iyi irdelemek gerekiyor. Burada zaten göçmüştü, hatırlarsınız. Bu yapı muhtemelen şuralara kadar falan dayanır. Ancak şurada göçtü performans noktasında. Şimdi sunum ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Birazcık da programın içerisindeki olanaklardan ve şeylerden bahsedelim. Nasıl güçlendirme yapabiliriz? Hangi çizimler nasıl alınır? Tanımlar nasıl yapılır şeklinde. Şimdi yine güçlendirilmemiş sistemde şöyle yine bu proje üzerinden göstereyim. Sonra tekrardan öbür tarafa geçeriz. Şimdi güçlendirme perdesi tanımı yaparken şu komutu kullanabiliriz. Perdede şurada güçlendirme perdesi komutunu kullanıyorum. Burada şu geçmiş yakalamayı silelim. Şöyle perdeyi spacebar'a basarak girişin üstüne tanımlıyorum. Ama buna girdiğim anda bu şekilde tanımlamış oldum. Şimdi burada tabii default'u ayarlıdır bunun. Default'u ayarlı olmayan bir proje bakalım. Şimdi güçlendirme perdesi tanımlarken şuradaki ayarlar penceresini açıyorum. İlk başta ayarlarım zaten bu giriş yüksekliği şeyden çıkarmam gerekiyor. Betonarme değil, genel ayarlar bölümünde bu üst kodun -40 olarak ayarlanmış. Bakın burada zaten ben daha önce ayarlamışım bunu. Giriş yüksekliği kadar bir üst kod değeri giriyoruz. Bunu girerek buradaki çarka tıklayıp üst kod değerini giriş kodu olarak girip tamam dediğimiz zaman burada tam girişin altına bu güçlendirme perdesini tanımlıyorum. Ve bu şekilde çıkartıyorum. Burada kalınlığı da yine değiştirebiliriz. Bu girişlerimiz 25'miş. Biz de 25 yapalım. İkisini tıklayıp CTRL-E veya özellikler penceresini açtığım zaman da buradan boyutlarını değiştirebilirim. 25. Bu şekilde. Daha sonrasında bunları katlara kopyalayabilirim. Nasıl? O da kat kopyala seçeneğiyle eski objeler kalsın. Yalnızca seçili objeleri kopyalıyorum ve tamam dediğim zaman bütün katlara güçlendirme perdelerim tanımlanacak. Daha sonra buna bir normal analiz yapıyorum ki donatı tanımlansın. Donatının tanımlanması önemli. Normal analizi bunun için kullanıyoruz. Tabii ki şöyle de olabilir. Yani onunla ilgili yeni geliştirmeler de mevcut. Bu kolonları seçip bu kolonlara ekstra manto da ekleyebiliriz. Ama ben önce şöyle yapalım. Bütün perdeleri seçip şöyle özellikler penceresinden bunların malzemesini kontrol etmek istiyorum. Çünkü malzeme tanımı bunlar yeni bir eleman oldukları için yeni beton dökülecek bunlara. Dolayısıyla hangi beton sınıfını dökeceksem ona göre onu seçmem lazım. Zaten C30 seçilmiş. Daha sonrasında şurada performans analizinde işte bu şekilde yine etreye sıklaştırmasını kabul ediyorum. Donatı tasarımında
Donatı tasarımı sekmesinde eğer bu güçlendirme perdesi ise bu işaretli oluyor. Normal perde çizdiğinizde bu işaretli olmaz. Bunu işaretlediğiniz zaman bu artık bir güçlendirme perdesi olur. Buradan da ankrajları yani kirişlere tanımlanan ankrajları seçiyoruz. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapabilirim. Perde ayarlarında bu kiriş ankrajı bölümündeyken F1'e basıyorum. F1'e bastım ve benim bilgi bankasında perde ayarları bölümüne geldi. Burada perde ayarlarındaki bütün sekmeler açıklanıyor. Sağ taraftan şurada kiriş ankraj sekmesine geldiğim zaman burada kiriş ankrajlarının hangisi yani hangi parametre hangi bölgeyi etkilediğini burada açıkça renklerle görebiliyorum. Dolayısıyla bunu da şey yapmak için kullanabilirsiniz. Devam edelim. Tamam dedim. Daha sonrasında bir de buradaki kolonlara tüm katlarda seç diyorum. Şöyle tüm katlarda seçtim. Şöyle yavaş yapalım. Tüm katlarda seçtim. Daha sonrasında özellikler penceresini açıyorum kolonlar için. Mantolama malzemesini seçiyorum. 20 santim yapalım. Tamam dedik. Bu şekilde bir kolon perde mantolama durumu ortaya çıktı. Normal analiz yapıp bir donatılarımızı kontrol edelim. Normal analizi donatı tanımlama için yapıyorum elbette. Daha sonrasında bu donatıları düzenleyeyim. Geldik. Yine buradaki tüm katlarda seç deyip kolon mantolarındaki donatılarımı bir kontrol edelim. Bunu seçtim ya bu şekilde. Bunu gelip daha sonrasında statik tasarım dersem bunun betonarme tasarım ekranı açılır. Daha sonrasında burada mantoları göster dersem bu şekilde manto donatılarımı tek tek görebilirim. Buradaki boşluğun sebebi perdeye girdiği yani perdeyle olan ilişkisinden kaynaklı. O yüzden bu şekilde gözüküyor. Enine donatılar şimdilik bu şekilde kalsın. Ancak buradan değiştirebiliyorum. Tamam dedim. Performans analizi de yapalım. Bir itme analizi yapalım. Yine basit bir tek bir yönde yapıyorum. Tamamladı. Ee, Bu şekilde yapmamıştım. Bakalım sonuç ne çıkmış. Evet, birazcık daha olumlu bir güçlendirme yöntemi olmuş. Y yönde yapmadık ama buna bakmadık tabii ki. Şimdi bunu yaptık. Bu şekilde yaptık. Bir de çizimlerine göz atalım. Şimdi çizimler bölümüne geliyorum. Betonarmeden olan aplikasyon planını seçiyorum. Burada güçlendirmeyi yerinde aç veya dışarıda aç seçeneği tüm katlar için de seçebilirim. Seçtim. Burada baktığım zaman güçlendirmeyi dışarıda aç seçeneği yaptığım zaman bu şekilde bir çizim ekranı görüyorum. Perdeler ve bu mantolu kolonlarla beraber. Burada işte bunların ankrajları, bu ankraj detaylarıyla beraber yine versiyon 11'de düzenlemeler yapıldığı, üzerinde çalışıldığı çizimler bunlar. Bu şekilde görebilirim. Ya da kolon aplikasyon almıştık. Perde detaylarına gelelim. Bu da güçlendirme donatılarını çiz seçeneğine basıyorum. Tamam dediğim zaman bir pozlandırma uyguluyor ve burada perdeler, işte başlık bölgeleri, tabi başlık bölgeleri birazcık sık olmuş. Perdelerin ankrajları, şurada yine ankrajların kirişlere ve kolonlara olan bölümleriyle beraber çizimleri bu şekilde gözüküyor.
Mesela bu sefer de şöyle bir projede birazcık raporlardan bahsedelim. Bu da yine performans analizi yapılmış bir proje. İşte kolonları mantolanmış. Burada kirişlerde bakın şeyler mevcut. FRP'ler mevcut. Yine güçlendirme perdeleri şöyle tüm katta güçlendirme perdeleri mevcut. Bu şekilde bunu non-net analizi yaptım diye hatırlıyorum. Evet öyleymiş. Şimdi raporunu alalım. Nanner itme raporuna tıklıyorum. Bu da yine versiyon 11'de geliştirilen şeylerden bir tanesi. Seçeneklerden bir tanesi. Burada artık yani doğrusal performans analizinde olduğu gibi işte döşeme bilgileri, mevcut eleman bilgileri, güçlendirme bilgileri gibi tüm bilgiler burada basılıyor. Şimdi raporumuzu oluşturduk. Şu şekilde işte yapı genel bilgileri, döşeme yükleri, kiriş yükleri gibi aslında mevcut yapıdaki tüm raporlar burada işleniyor. İşte mevcut kiriş bilgileri, sargı donatısının olup olmadığı, işte akma gerilmesi çarpanları eğer tanımlanmışsa elbette onlar eklenmiş vaziyette. Yine mevcut kolon bilgileri, mevcut perde bilgileri ve güçlendirme yaptım elemanlar. Şimdi burada şöyle bir güçlendirme yaptım. Şuralarda mantolama ekledim. Tabii bu örnek bir proje. Yani güçlendirmelerin bu şekilde olması şart değil. Perdeler bu şekilde eklendi. Yani büyük perde eklemişim. Kolonların mantolanması. Lifli polimer de vardı biliyorsunuz. Onları da buraya ekledik. Bir de bu lifli polimerlerin şeylerini de genişlettik. Bu eleman sonuçlarını vesaire bu daha şeydi, sade bir rapordu. Ancak burada tüm detaylar işte kesme kapasitesi, beton ve etriyedeki kesme değerleri. Mesela şuradaki VC isimden de kaynaklı. Betonun katkısı. VW etriyenin katkısı. VF dediğim değer de şeyin katkısı, lifli polimerin katkısı. Ve Vmax dediğimde bunun maksimum kesme kuvveti. Bu da işte eğik çatlama dayanımı aslında. Yani her kesme kuvvetinin bir maksimum değeri oluyor beton ezilmesin diye. Bu da onun değeri. Ve burada VR değeri yani dayanım değeri. Bakın VF değeri 107 yani daha yüksek bir kesme kapasitesi hesaplanmış ama Vmax'ımız 39 olduğu için biz kesme dayanımını 39 yani maksimum değer olarak almışız. Sargılama etkisindeki değerler de bu şekilde. Yine kullanılan malzeme modellerinin olduğu işte her bir elemandaki işte sargılı, sargısız beton modellerinin sonuçları burada yine veriliyor. Ve buradan sonra da nanlar itme analizi sonuçları veriliyor. Her bir itme değeri için bu rapora eklenir. Biz sadece bunu yaptığımız için şimdi sadece bu durum yani x artı 0,3y durumu var. Bütün plastik dönme sonuçları da bakın yine size bahsettiğim sunumda plastik mafsal boyu, işte akma eğriliği, göçme eğriliği, LS değeri gibi tüm değerler aslında burada mevcut. Yine kolonlar tabii ki eksenel kuvvetli olduğu için burada majör minör yönde farklı farklı eğilme değerleri eksenel kuvvet durumuna göre hesaplanıyor. Burada bir de şöyle bir durum söz konusu. Perdelerin uçlarında kolonlar varsa bu kolonlar artık bir perdenin parçası olduğundan ötürü burada perdelerin uçlardaki kolonlarda farklı bir değerlendirme yani oradaki perdenin parçası gibi değerlendirme yapılıyor. O da raporu bu şekilde. Daha sonra da perdelerin kendisi mevcut. Yine süneklik kontrolleri bunları biliyoruz. Kiriş kolon süneklik kontrolleri. Süneklik kontrollerini bu arada sağlamak zorunda yapılar. Yani performans analizlerinde kesme kuvvetinin doğrusal olmayan etkisi göz önüne kesme kuvvetinin doğrusal olmayan etkisine izin verilmediği için bunlar ayrıca kontrol edilir. Dolayısıyla yani sünek olmayan bir elemanda işte kontrollü hasar çıkabilir veya göçme çıkan bir elemanda işte kesme kuvveti kurtarabilir. Bunlar birbirinden işte moment ve kesme kuvvetinin tıpkı normal analizde kurtarıp kurtarmaması gibi bağımsız. Dolayısıyla bu şekilde. Ben burada hepsini yapmışım galiba. En son performans değerlendirmesine baktığımız zaman burada da şöyle bir farklılık var. Şimdi
biliyorsunuz bazı elemanlarda plastik mafsal tanımlama, bazı elemanlarda tanımlama gibi şeylerden bahsettik. Burada en az bir ucunda mafsal bulunmayan objeler diye bir rapor koyuyoruz ki bunun da sebebi işte tali kirişler veya şeyler varsa, konsollar varsa burada koyulmayan plastik mafsalları raporda burada basıyoruz. Plastik mafsal bulunan objelerde zaten plastik dönme bölümünde gösteriliyor. Dolayısıyla burada mesela ayrıca şöyle bir durum da söz konusu. Perdelerin üzerindeki kirişlerde plastik mafsal tanımı da yapılmaz. Dolayısıyla siz hani konsollarda plastik mafsal kirişlerde tanımlasanız bile bu kirişlerde artık plastik mafsal tanımı yapılmıyor. Bunda da bir çizim alalım. Ve öyle sonra da soruları alıp noktalandıracağım eğitimimi. Mesela kolon aplikasyon alalım ve güçlendirmeyi şu şekilde işte perdelerdeki ankraj detayları ve buradaki mantolu kolonların özellikleri. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Bakıyorum ama katılım gerçekten çok yüksek. Bu arada yani projelerinizle alakalı, şeylerinizle alakalı teknik destek merkezinden her zaman bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca forum sitemiz de mevcut. Bilgi bankamız da helpedeket.com.tr, ondan da bahsettim. Oldukça geliştirmeye çalışıyoruz. Hala onu da geliştiriyoruz. Dolayısıyla her türlü projelerinizle ilgili sorularınızı da teknik destek merkezimize veya forum sitemizde de bize gönderebilirsiniz.